Efendim Hint irfanı. Allah Allah. Dünyada bu yazıyı böyle bütün çalışmalarımdan çıkarsadığım bir şey bu. Dünyada çeşitli ülkeler, dolayısıyla çeşitli düşünceler ve felsefi görüşler var. Bunu biliyoruz. Bu ülkelerin en eskilerinden biri Hint'tir. Ve bunun başlıca felsefesi de Vedanta öğretisidir. Yani o Mahabharata ve Bhagavad Gita diye kitaplaştırılmış olan öğretinin ve bir savaş macerası olarak aslında anlatılan bu öğretinin arkasındaki ana fikir, ana düşünce Vedanta. Ne demek? Vedanta. Vedalar diyoruz. Vedalar diyor. Ama anta lafı var. Vedanta, Vedanta. İki sözcükten oluşuyor. Vedanta öğretisi ussal bir felsefe gibi görünür. Hakikaten okuduğun zaman antik Yunan felsefesine benzer anlatımı. Bununla birlikte esas yönü, asıl temel yönü, ussal yönü değil, akılsal yönü değil, mistik yönü. Yani Vedanta'yı okursak, Bhagavad Gita'yı okursak ki yayınlanmıştır, Türkçe'de çevrilmiştir, var. Mistik deneyime dayanır ama mistik deneyimin sonuçlarını ussal kılmaya yönelir. Vahyi akla döker. Batını zahire çıkartır. Batını zahire çıkartır. Kur'an-ı Kerim'de böyledir. Şimdi birçok entelektüelimiz, aydınımız ya da batılı entelektüeller haklı olarak Kur'an-ı Kerim'de bir mantık arıyorlar. Bunda bir mantık yok. Mantık yoksa akıl yok. Hatta Papa ne dedi? Müslümanların Allah'ı akıllı değil. Niye? Kur'an onun sözü değil mi? Evet, içinde mantık yok diyor. Hep Papa'ya sorarım. Abi, haklısın. Haksız değilsin. Ama İncil'e dön bak. Orada akıl var mı? Filozoflar sana zaten ne dedi? Ya İncil'de akıl yok, sen ne biçim adamsın demedi mi? Sen şimdi kendi kutsalında aklın olmadığını gizliyorsun. Komşuya diyorsun ki sizin aklınız yok. Ya senin de yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de gerçekten şiirsel, çağrışımsal, şizoid bir anlatım var. Evet, okuyun. Tam evlenme, boşanma meselelerini anlatıyordur bir yerde, bir ayette. İşte şöyle olur, kadına şu kadar düşer, bir erkek böyledir. İşte o günün koşullarını iyileştirici bir takım şeyler, ayetler var. Gelir birdenbire onlar cehennemin dibinde bir... Ya Allah Allah dur şimdi ya ne? Ya evlilik meselelerini konuşuyorduk. Miras falan. Birden cehennem, ateş yanıyorsunuz. Lan ne oldu birden? Ne alaka var yani? Çıkarıpsal bir şey değil. Ya günah işlerseniz bunu yaparım anladım. Evleniyorduk ne güzel. Törendeydik yani. Birdenbire cehenneme attın bizi. Şizoid bir anlatım vardır. Şiirsel demek istiyorum. Şiirsel bir anlatım vardır. Kreatiftir. Yaratıcı, sanatsaldır. Akıl vermez Kur'an-ı Kerim. Çünkü kendi özünde der ki ya Habibim vahyin yani vahyi ben sana vahiy ediyorum. Ama emrediyorum da. Vahyin yuha. Kur'an-ı Kerim'de ayettir bu. Vahyin yuha. Vahyettiğimi vahyet. Bak dikkat buraya dikkat. Buraya atlıyor herkes. Muhammed Nebi Kur'an'ın vahyini öğretmedi. Akla uygulamadı. Anlaşılır kılmadı. Nesine vahiy oldu? Aklına değil. Ruhuna vahiy oldu. Ruhuna vahiy olanı vahyin yuha. Hiçbir katkı olmaksızın bana ne vahiy olunuyorsa bunu vahiy ediyorum size. Vahiy yoluyla aktarıyorum. Yani ruhunuza sesleniyorum. Yani şiirsel bir şey söylüyorum. Ruhunuz etkileniyor. Aklınız kavramıyor. Ruhunuz etkileniyor. Ben onu yapıyorum. Çok affedersiniz. Özür dilerim. Neye benziyor? Ben böyle şeyleri severim. Gerçekten konuşmayı. Onu sakla, bunu sakla falan. Kimseye bir şey anlatamıyoruz ya. Bir erkek takımıyız. Biz de oradan bakalım. Adem Aleyhisselam gibi. Adem Aleyhisselam ne güzel ya. Bahçede yatıyor arkadaş yani. Gayet memnun hayatından. İşte hani meyveler var falan filan. Gayet iyi değil işler. Herhalde 18 yaşına kadar bekledik öyle. O sırada da karşıdan Havva göründü.
Ama cennette Havva biliyorsun daha sonra giyindiğine göre çıplak geldi demek ki. Çıplak Havva oradan 18 yaşına bir delikanlıya, bir çıplak 18 yaş kız tüm meyveleri Tarık nedir o Tarkan'ın dediği gibi hepsi senin mi dediği her şeyle birlikte geliyor. Şimdi Efendi Hazretleri geldi yine. Evladım. Adem Aleyhisselam Cenab-ı Hak tarafından yaratıldı, halk edildi ve kendisine ruh üflendi, dirildi, kalktı, baktı ki elini oynatıyor. Elhamdülillah Rabbim bana ellerime hükmetmeyi verdi. Ayakları kalktı, yürüdü. Ayakları verdi. Elhamdülillah ben kullanabiliyorum. Oraya buraya boynunu oldu. Ah dedi, ah Rabbim hamdolsun bunu da bana verdin. Bunlara hükmetmeyi bana verdin. Gözünü kırptı o sırada bir sinek geçti filan. Ah Rabbim bana göz kırpmayı verseydin unuturdum. Bir tehlike gelir gözümü kör ederdi. Tam tehlike anında sen devreye girip gözümü kırpıyorsun. O anda yardım ediyorsun. Demek ki hala yaratım devam ediyor. Teşekkür ederim Rabbim. Bunlar senaryo tabii. Bizim Efendinin senaryosu. Ne güzel de anlatıyor. Çünkü açıp da Tevrat'ta böyle bir şey bulamazsın. Ama bizim Efendi onu oradaymış gibi, ki gibi değil orada. Çünkü mitos bu, mitos. Onu yaratıp tekrar sunuyor. Ben böyle kalmışım. Hayatımda böyle bir şey. Ne okudum ne bilmiyorum. Efendim. Devam. Ha. Elhamdülillah. Çok şükür ya Rabbi. O sırada diyor çalların arkasından diyor Hazreti Havva Aleyhisselam 18 yaşında şak diye çıkıverdi. Bir gördü Adem hiç ağaca benzemiyor. Bahçedeki maymuna benzemiyor. Deveye benzemiyor. Hayvanat bakıyor, hayvanatlara benzemiyor. Eşi menendi yok. Eşi menendi olmayan ve nu yani diğerlerin hepsi tüylü. Bu Tüysüz hayvan. İnsan. Platon'un tabiridir. İnsan tüysüz hayvandır der. Çıplaktır. Şimdi çıplak geliyor. İyi gelsin. Hoş geldin abi. Yani abla neyse. Adem konuşacak birisi geliyor en azından. Yani Arkadaş. karşılıklı bir dertleşeceğiz ne güzel. Ama yaklaştıkça cazibesi, çekimi avra geldi oraya kadar. ağaçta, hayat ağacında yılanı harekete geçiriyor. Kör yılan. Kör yılan Havva'yı görünce harekete geçiyor. Bir bakıyor aşağıya, yılan oynamış. Homo erectus. Dikildi. Dikili taş oldu. Adem Aleyhisselam diyor Efendi Hazretleri. Adem Aleyhisselam bakıyor. Eyvah diyor. Başıma ne gelecekse bunun yüzünden gelecek. Niye? Bu benim irademin altında değil. Bu tanrısal irade. Buna yat uyu desem dinlemiyor. Kalkma desem dinlemiyor. Bu kendi başına hareket ediyor. Elimi hareket ettiriyorum, boynumu hareket ediyorum, her şeyi. Bunlar benim elimde. Elhamdülillah diyorum. Rabbim beni bana verdin. Hamdolsun. Mutluyum. Ama ağaçta bir yılan var. Havva olmayınca da hareket etmiyor. Maymuna bakıyor hareket etmiyor. Taşa bakıyor hareket etmiyor. Ağaca bakıyor hareket etmiyor. Etken olan bu. Havva'yı bir görüyor yılan boş kaldırıyor. Diyor ki Havva'ya meyvelerinden ver bakayım ona diyor. Haram meyveyi bir ver bakayım buna diyor. Haram meyveyi verince onlar birbirlerini bildiler ve cennetten kovdular. Ne demek cennetten kovulmak? Hadi buyurun artık hazır yemek yok. Anne baba evinde beleş yaşıyordunuz. Hadi gidin çalışın kendi. Ondan sonra kendi emekleriyle hayatlara tutundular. Kendi hayatlarını kendi çalışmalarıyla cennete gidecekler. Hak ettiğin cennet. Anne babayla aile içinde böyle çocukluktan o evlenme çağına kadar cennet bahçesindesin ama her şey beleş. Ama komşunun kızını gördün, komşunun oğlunu gördün. Yılan oynadı, meyve verildi. Yallah yürü bakalım hadi. Ayaklarının üstünde dur gayri. Asıl insan orada inşa oluyor. Cennette kalsan insan olabilir misin? Mümkün değil. Kendini inşa ettiği gibi cennetini de inşa edecek. Evet. Hindistan için Efendi Hazretleri derdi, Hindistan'ın güneyinde Serendip Adası var. Eyvallah.
En dibi. Oraya biz Serendip diyoruz. Onlar ne diyorlar bilmiyorum. Sri Lanka. Eyvallah. Ha diyorlar biliyormuşum. Sayısıyla. Onlar Sri Lanka diyor, biz Serendip diyoruz. Evladım diyor, Adem Serendip'e indirildi. Allah Allah. Ya ben şeye bakıyorum, bilime bakıyorum. Afrika'dan insan türedi. Yani genler, menler, DNA testleri falan. Bilim böyle diyor. Efendim Afrika olmasın acaba? Bir yanlış bir bilgi mi var? Şöyle. Yok evladım diyor. Sri Lanka. Yani Serendip'e indirildi. Yani Adem. Adem'den önce beşer var. İnsansı var. Yani maymunla bu beşerin atası var o. Dünyanın her yerinde var. Ama ilk kelama gelen, artık hayvanın natık olan, ilk Afrika'da değil, orada değil, Sri Lanka diyor. Cennet bahçesi orasıydı evladım. Sri Lanka. Acaba. Oradaki Hindistan cevizliği ve şeyleri ve o beleş o ortam var ya diyor sen. Aynısı diyor. Mısır'da da öyle diyor. Piramitlerin etrafı olduğu gibi muz bahçeleri ve şeydir diyor. Evet. Kuraklıktan sonra o hale geldi. Aynısı diyor Kabe'nin olduğu yer. Oraların hepsi hurmalık, o Hindistan cevizi falan öyleydi. Çölleştikten sonra o hale geldi. Şimdi başka bir hikaye, başka bir dünya, başka bir şey. Ne oluyoruz falan. Neyse. Adam sende. İster Afrika, ister Sri Lanka. Yani. O kadar da önemli değil. Ama ne anlatıyor bize? Çocukluktan çıktın, ergenliğe geldin mi? Kendini buldun işte. Kendini bulduğundan sorumlusun. Ergenler sorumludur. Dışarı çıkıp özgür olurken de sorumluluğunu taşıyarak olacaksın. Ergen olduğun an kendini gerçeklikte bulduğun andır. Ondan önce sen yoksun. Yoksun. Başkası için varsın. Eyvallah. Kendin için yoksun. Kendin için var olmak demek, kendin gibi üretebilme olanağı bulmak demektir. Kim ki kendi oldu, kendi gibi yapar. Havva'yı bulmak zorundasın. Kendin gibi yapmak için Havva'yı bulmak lazım. Havva'yı bulduran sen değilsin. Tanrısal kelam yani içgüdü. O erectus, homo erectus olmadan insan yaratılabilir mi? Yok. Peki Mezopotamya'nın ilahlar dünyası, tüm bu Elohim, ilah, Eloh, Allah'a kadar varan bütün o süreçte bu Babil'de doğdu. Babil. Eyvallah. Zigurat. Zigurat ne? Zigo. O dikili taşlar ne? Hatta bunun somut şeyi de var biliyor. Fallus heykeli var. Tanrı heykeli. Fallus. Açsın baksınlar arkadaşlar. Apaçık budur diyor önüne gidip eğiliyorlar. Peki bu ne ya? Babil kelimesine. Babil bizim Doğu Karadenizliler eskiler bizim büyük annelerimiz, büyük babalarımız falan hikayeler anlatırdı bize. Nuh Nebi'den bahsederler ama adı Nuh değildir. Başka bir terim kullanırlar. Ud bin Unuk. Ulan Ud bin Unuk. Ne diyorum bu? Ud bin Unuk ne? O Ud bin Unuk, babaannem anlatıyor bana. O Ud bin Unuk fırtına oldu. Yağmurlar yağdı. Tanrı ona meleğini gönderdi. Dedi ki sen gemi yap dedi çabuk. Allah Allah Nuh tufanını anlatıyor. Babaanne Nuh Aleyhisselam var peygamber oldu. Ben bilmem diyor. Benimki bu. Yani o kitabı öğrenmemiş. Anlatmış sözel. Ud bin Unuk. Şimdi bir gittim oradan gittim. Gılgamış'ta buldum. Telaffuz farkı var. Şimdi aynı şey, aynı söylence diyor ki çocukların pipisine, biz pipi diyoruz değil mi? Pipi. Yani sempatik olsun şimdi yani doğru işte fallus diyemeyiz, penis diyemeyiz, öbürünü hiç diyemeyiz yani çükmük falan. Olmaz ayıp olur. Falan. Yani işte bir şey buluyoruz böyle yumuşak, daha entelektüel yani rahatsız etmesin bizi. Nedir o? Pipi. Doğu Karadeniz'de çocuğun pipisine bibil derler. Eyvallah. Bibil. Nereden geliyor? Mezopotamya'dan. Babil. Babil ne demek? İl tanrı demek. Bab kapı demek.
Tanrı kapısı. Tanrı kapısının heykeli Fallus. Yaratıcı, insan yaratan spermalar değil mi? Tabii. Spermalar Tanrı kelamı değil mi? Sen kendinde bir zevk aracı olarak gördüğün o şey, Öyle o kamış, tabii. Tanrı'nın yaratma köprüsü. Senin haberin yok. O Babilon. Oradan ruhlar çıkıyor. Spermaların her biri ruh. Eyvallah. Evet. Onlar kavuştuğu zaman madere, mader, anne demek. Madere o kavuştuğu zaman orada neşve nema bulur. Hayat bulur. Nefes üflenir kendisine. Ruh üflenir. Ve doğar bu aleme gelir. Şimdi Allah Allah. Seni zevk aracı zannettiğin, haz aracı zannettiğin şey Cenab-ı Hakk'ın bu aleme kul yollama aracıymış. Metodu. Biraz saygılı ol yani. Oynama orayla fazla. Biraz saygılı ol kardeş. Babil ruhların yaratıldığı yerde.